koç tuzağına dönüşebilir. Başka bir ülkenin daha fazla ülkenizde egemen güç haline gelmesine neden olabilir. Türkiye başından itibaren Zengezur koridorunu aslında savunuyordu. Türkistan'daki ülkeler gerçekten sağduyulu devlet adamlarına sahipler. Türkiye ne istiyor? Başından itibaren bu Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinin dışa açılmasını, kendi ham maddelerini, ürünlerini dış pazarlara iletmesini istiyor ve buna çok önem veriyor. Bugün konuğum Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sinan Bey. Bugün Çağla hocamızla beraber Trans-Hazar Orta Koridoru'nun gelişimini, koridorun ortaya çıkışını ve güncel durumunu konuşacağız. Ve bunun Türkiye'ye olası etkilerinden bahsedeceğiz. Çağla hocam hemen başlamak istiyorum. Öncelikle bu koridor nedir ve nasıl ortaya çıktı? Günümüz dünyası nasıl daha fazla iletişimde bulunabiliriz ve yine ürettiklerimizi nasıl daha hızlı bir şekilde diğer pazarlara iletebiliriz? Bunun üzerinde konuştuğumuz bir dünyadan bahsediyoruz. Orta koridor meselesi de aslında herkesin bir orta koridoru var. Bir orta koridor anlayışı var. Nasıl ortaya çıktı dersek aslında Çin'den Avrupa'ya malların en kısa sürede iletilmesi gerekiyor. Bunun ulaştırılması için belli yollar var. Bu yollarda da belli sorunlar oluşmaya başladı. Alternatifler üzerinde durulması gerekiyor. İlk olarak Çin'in Kuşak Yol projesi ki bugün devam ediyor. Henüz tamamlanmadı. Geliştiriliyor. Daha farklı bir şekilde de aslında büyütüldüğünü de söyleyebiliriz. Buna aslında eklemlenebilecek ancak bölgenin inisiyatifiyle ortaya çıkan bir koridordan, orta koridordan bahsediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın, bu teşkilatın üyelerinin de aslında savunduğu bir proje. 2012 sonu, 2013 başında ortaya çıkan bir projeden bahsediyoruz. Nasıl bir proje dersek, Doğu-Batı geçişli, Doğu-Batı-Hazar geçişli bir koridor bu. Çin'den başlıyor. Yine Orta Asya ülkeleri yani Türkistan ülkelerinden geçiyor. Hazar denizinin üzerinden geçiş var ve yine aslında demir yollarıyla, karayolu bağlantılarıyla Kafkasya yani Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya geçen bir aslında uzun orta koridordan bahsediyoruz. Türkiye'nin projesi öncelikle bölgesel bir inisiyatif olarak başladığını söylemem gerekiyor. Ana amaç da bölgedeki üretilen malın Avrupa pazarlarına ulaştırılması. Dediğim gibi Çin'den başlıyor. Orta Asya, Hazar, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa'yı içeren bir uzun yoldan bahsediyoruz. Bunun başlangıcı aslında dediğim gibi bölgesel bir inisiyatif. Bugün orta koridor dediğimiz zaman Avrupa Birliği'nin de orta koridordan bahsettiğini görüyoruz. Çin'in de bunu desteklediğini görüyoruz. Avrupa Birliği'nin orta koridoru da aslında benzer bir yol. Onlar bu işe gerçekten büyük bir finansman da ayırıyorlar. 300 milyar euroluk çok daha büyük Global Gateway adı verilen bir ulaşım yolları dizisinden bahsediyoruz. Sizinle yaptığımız başka bir programda da 4 Nisan 2025'te Avrupa Birliği ile Orta Asya ülkelerinin bir görüşmesinden bahsetmiştik. Burada hatta bir 12 milyar euro işte başlangıcında 10 milyar euroluk bu ulaşım hatlarına, yollara verilecek olan destekten bahsetmiştik. Bu anlaşmanın öneminden bahsetmiştik. Orta koridor dediğim gibi Avrupa Birliği'nin de bu Global Gateway projesinin içerisinde yer alıyor. Global Gateway denilen bu anlatı, bu projeden bahsedersek 300 milyar euroluk bir büyük proje. Bunun aslında 12 milyar euroluk kısmının da Orta Asya'daki devletlere ayrıldığını görüyoruz. Oradaki fark aslında şu, benzer yollardan geçiyor. Orada Türkiye değil ana merkez. Hani Karadeniz üzerinden Romanya tarafına da götürülebilir mi? Bu hat bu düşünülüyor. İşte yeşil ekonomi, yeşil dönüşüm meseleleri, dijitalleşme de önemli. Yani orta koridor meselesi Çin'in, Avrupa Birliği'nin bugün son olarak 8 Ağustos sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin de üzerinde çok durduğu bir konu. This declaration establishes what they are calling a great honor for me. I didn't ask for this. The Trump route for international peace and prosperity, which is a special transit area that will allow Azerbaijan to get full access to its territory of Nakhchivan while fully respecting Armenia's sovereignty.
Çin'in bu koridora yaptığı yatırımlar Orta Asya'nın, Türkistan'ın egemenliğini sizce güçlendiriyor mu yoksa zayıflatıyor mu? Sinan Bey, şöyle söylememiz gerekiyor. Tabii bir yönden Türkistan bölgesinde üretilecek olan malların, yine ham maddelerin ulaştırılması açısından da gerçekten önemli olacak. Çin bunu niye istiyor? Çin'in ham maddeye ihtiyacı var ve tabii ki bu kuşak yol dediğimiz proje çok kapsamlı. Yani yalnızca Orta Asya'yı içermiyor. Afrika'dan, Latin Amerika'dan, Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Çin bunu 2013 yılından itibaren çok ciddi kaynak ayırdı. Altyapı faaliyetlerinde bulunuyor. Bunları destekliyor. Bunun birinci konusu şu: bir borç tuzağına dönüşebilir. Yani sizin ülkenizde demir yolunu yapıyor ya da altyapı faaliyetlerine kaynak ayırıyor. Bu nedir? Sizin bunu ödemeniz gerekir. Bir borç tuzağına dönüşebilir ve başka bir ülkenin daha fazla ülkenizde egemen güç haline gelmesine neden olabilir. İkincisi, her ne kadar iş yaratıyor desek de bu yatırımları yaparken Çin'in daha çok kendi işçilerini kullandığını söyleyebiliriz. Üçüncüsü, demografik mesele. Türkistan'daki ülkelerin nüfuslarını biliyoruz. Buralara daha fazla sayıda Çinli çalışanın geliyor olması demografik açıdan sorun yaratabilir. Mesela tabelalarda değişimlerle bunu aslında inceleyebiliriz. Dördüncü olarak, daha önce de sizinle konuştuğumuz gibi, dijitalleşme bizim asıl meselemiz. Yani bizim bugün üzerine durduğumuz uluslararası ilişkiler açısından iki önemli konu var. Biri ulaşım, diğeri iletişim. İletişim meselesinde de Çinli firmaların fiber optik kablolar, internet altyapısının sağlanması, Safe Smart City dediğimiz şehirlerin gözlemlenmesi açısından ekipman ve yazılımın Çinli firmalar tarafından getirilmesi aslında bize bir dijital İpek yolu meselesini de gündeme getiriyor. Bu sadece internet altyapısının kurulması ya da fiber optik kabloların gelmesi değil. Bunu yaparken ne yapıyorsunuz? İşte meslek yüksek okulları, okullar açıyorsunuz. Çin'de insanları yetiştiriyorsunuz. Bir kültürel devrimden de bahsediyoruz. Yani ulaşım, iletişim yollarının aslında açılması bir kültürel meseleyi de gündemimize getiriyor. Çin tabii ki bu ülkeler içerisinde etkin bir güç. Ekonomik açıdan önemli işbirlikleri var. Altyapı faaliyetlerini yapıyor. Evet, bölge ülkelerine de mutlaka yararı olacak ama bir dönüşüm, değişimin de geldiğini görmemiz gerekiyor. Hocam, aynı soruyu bu sefer bölge ülkelerine odaklanarak sormak istiyorum. Orta Asya veya Türkistan ülkeleri Orta Koridor'un ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için sizce ne yapmalı veya neleri halletmeli? Şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu Kuşak Yol projesinin içerisinde Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin de farklı bu ulaşım yollarının geçmesi açısından projeleri var. Bölge ülkeleri bu konuda ne yapabilir? Öncelikle tabii ki ben şöyle düşünüyorum. Türkistan'daki ülkeler gerçekten sağduyulu devlet adamlarına sahipler. Bu noktada denge politikasını izlediklerini ben çok net bir şekilde görüyorum. Yani Çin, Rusya ile ilişkilerini devam ettirirken batılı ülkelerle, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini sürdürüyorlar. Denge politikasının var olması bence son derece önemli. Orta koridor özelinde konuşursam neleri yapmamız gerekiyor? Yani Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu o Hazar geçişli Doğu-Batı Orta koridorun meselesinde neler yapılması gerekiyor dersek, mesela limanların kapasitelerinin arttırılması gerekiyor. Dijitalleşmenin sağlanması gerekiyor. Devletler arasında bu elektronik ulaşım, iletişim ağları açısından bir eşgüdümün sağlanması gerekiyor. Yani bir standartlaşmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için kaynak aktarılması gerekiyor. Hazar'daki limanların kapasitelerinin geliştirilmesi, demiryolu ağlarının geliştirilmesi ve yenilerinin yapılması. Türkiye özelinde konuşursak biliyorsunuz bunun önemli bir ayağı Bakü-Tiflis ve Kars'tan geçen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu. Bunun iç hatlarla organizasyonun daha da geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu anlamda gerçekten Orta Koridor açısından yatırımlarını arttırdığını görüyoruz son yıllarda. Yine Marmaray'ın kapasitesinin yük taşıma, çünkü geceleri yük taşınabiliyor. Bunun arttırılması, işte Çanakkale geçişi biliyorsunuz, Çanakkale'deki 1915 köprüsünün yapılması. Yani pek çok konunun eş zamanlı olarak devam ettiğini ve bunların kapasitelerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu biz görüyoruz ve bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Yani Orta Koridor meselesi tüm ülkelerin aslında yatırım yapması gereken, geliştirmesi gereken bir konu ve bunun da devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin Orta Koridor üzerindeki stratejik konumu küresel ticaretteki etkisini sizce nasıl arttırıyor? Kesinlikle arttıracaktır. Bunu söyleyerek başlayalım. Çünkü Türkiye ne istiyor? Başından itibaren bu Türkistan'daki Türk Cumhuriyetlerinin dışa açılmasını, kendi ham maddelerini, ürünlerini dış pazarlara iletmesini istiyor ve buna çok önem veriyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın da ana gündeminden biri, ana gündemlerinden bir tanesi. Yine Zengezur Koridoru'ndan bahsetmiştik ve Orta Koridor meselesi. Çünkü bu dediğim gibi ortak ataları, ortak kültüre sahip ülkelerin
ülkelerin birlikte iş yapmaları ve birlikte güçlenerek bu işbirliğinden çıkmaları ana konudur Türk Devletleri Teşkilatı'nda. Türkiye'de Orta Koridor'a bu açıdan bakıyor. Şimdi şunu söylemek gerekirse Orta Koridor meselesi Türkiye'ye ne gibi etkileri olacak? Tabii öncelikle bölgeyle bağlantısının güçlenmesini sağlayacak. Bu bölgedeki yatırımların ve işbirliğinin de artmasını sağlayacaktır. Neyi sağlar? Türkiye ne üretiyor? Mesela önemli miktarda beyaz eşya üretiyoruz. Bunun örneğini verebiliriz. Bunun daha kısa sürede bölgeye girmesini sağlayabilir. Ya da bir ham madde alacaksınız. Daha kısa süre içerisinde diğer ülkelere gitmesini sağlayabilir. Hangi yollara daha bağımlılardı? İşte Rusya kuzey yoluna. Ancak 2022 sonrası biliyorsunuz Ukrayna meselesi sonrası Rusya ile ilgili yaptırımlar söz konusu. Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarından bahsediyoruz. Bundan kurtulmak açısından, bölge açısından yararlı olacaktır. Yine İran, Güney aslında rotasının da bir anlamda bypass edilmesi sonucunu doğurabilir. Ağustos ayında temeli atılmaya başlanan Kars-Iğdır-Aralık dil ucu arasındaki demiryolu hattının da bu yeni gelişmelere bir etkisi olabilir mi? Evet, tabii ki olabilir. Orta koridor meselesinde önemli partner ülkelerden bir tanesi zaten Azerbaycan. Azerbaycan'ın iki toprağı arasındaki aslında bu Azerbaycan'ın iki toprağı arasında yani Nahçıvan ve Azerbaycan toprakları arasında bu geliş gidiş meselesindeki sorunlar biliyorsunuz 8 Ağustos 2025'te Amerika Birleşik Devletleri'nde de gündeme geldi. And this strategic partnership format embraces so many important areas: mutual investment, trade, energy, connectivity, transit, AI, defense sales, counterterrorism. Türkiye başından itibaren Zengezur koridorunu aslında savunuyordu. Ulaşım yollarının açılması, bu bir demiryolu bağlantısının yapılması gerçekten önemli. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile yapılıyor bu da. Azerbaycan açısından da Türkiye açısından da yine Orta Koridor açısından da önemli bir yol olduğunu düşünüyorum. Değerli GZT izleyicileri, programımızı tamamladık. Çağla Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim Sinan Bey. Sonraki videolarda ve formatlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.